Selam herkese. Bu videoda Taipei'de en çok beğendiğim 5 yeri sizinle paylaşacağım. Birazcık önceki videolarımdan farklı olacak. Çünkü önceden böyle vlog tarzında gün gün paylaşımlar yapıyordum. Ama bu videoda Taipei'de geçirdiğim 3 hafta boyunca en çok beğendiğim 5 yeri tek bir videoda topladım. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. O zaman hazırsanız en favori yerlerimden biri olan Xinmenling Caddesi ile başlayalım. Burası Taipei'nin en hareketli yeri. Her yerden müzik sesi geliyor. Işıklar, mağazalar, sokak yemekleri, sokak performansları. Burada gezmesi o kadar eğlenceli ki hiçbir şey almasam bile sadece etrafa bakmak bile keyifli. Tabii ben de öyle yaptım. Hiçbir şey almasam bile neredeyse her akşam buraya etrafa bakınmaya geliyordum. Tayvan, bubble tea'nin doğduğu yer olduğu için burada kesinlikle denenmesi gerekiyor ve Taipei'deki en meşhur bubble tea dükkanı da bu meydanda. Zaten görmemeniz imkansız çünkü önü hep kalabalık ve uzun bir kuyruk oluyor. Ben almadım ama yapılışını izledim. Üstündeki şekeri böyle yakıyorlardı. Şimdi beraber biraz caddeyi gezelim, neler varmış. Burası Kore ve Japonya'dan çok esinlenmiş bir yer. Her yerde Kore müzikleri de duyabiliyorsunuz. Ve ayrıca Güney Kore'deki gibi bir sürü fotoğraf stüdyosu da vardı burada. Ve aynı Japonya'daki gibi anime ürünleri satan çok fazla mağaza var. Hatta sırf anime ürünleri satan 5 katlı bir alışveriş merkezi bile vardı bu caddede. İnsanlar deli gibi alışveriş yapıyordu burada. Aynı şekilde birçok kostüm mağazası da vardı. Binanın en üst katındaysa oyun alanı var. Benim bu alanları ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Biz genelde çocukları götürürüz böyle yerlere ama Asya'da öyle değil. Çocuklardan çok yetişkinler vakit geçiriyor burada. Hatta bazıları öyle çılgın oynuyor ki o seviyeye ulaşmak için kaç yıl pratik yapmak lazım acaba? Tam meydanın ortasında büyük bir pop mart var. Girip bakalım içeride neler var. Size böyle hızlıca bir gösterip çıkacağım. Burası Taipei'nin özgür ruhunu yansıtan gökkuşağı yaya geçidi. Turistler hiç kırmızı ışığı aldırmadan deli gibi fotoğraf çekiliyordu. Genelde bu meydanda gösteriler oluyor. Gerçekten çok ilginç şovlar görmeniz mümkün. Şimdi gelelim en sevdiğim ikinci yere. Jifen'e gidiyoruz. Buraya hayran kalacaksınız. Aslında Taipei'de değil ama otobüsle günübirlik gezi şeklinde gidebilirsiniz. Yaklaşık 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra sanki zamanda yolculuk yapmışsınız gibi hissettiren o dağ kasabasına varıyoruz. Otobüs dağa tırmanırken manzara o kadar güzel ki sanki Miyazaki filmlerinden birine giriyorsunuz. Jifen sokakları inanılmaz dar, kalabalık ve her köşesi bir sürpriz gibi. Ben özellikle gün batımına doğru geldim çünkü burayı akşam bu lambalar yanarken gezmek istedim. Ama siz daha fazla vakit geçirmek, çay bahçelerini ziyaret etmek, buradaki lezzetleri denemek isterseniz daha erken gelmelisiniz. Çünkü burada çay bahçeleri çok meşhur ama biraz pahalıymış sanırım. This one is Arisan tea, light flavor. The tea comes from Arisan High Mountain. See? Yeah.
Burada yürürken fotoğraf çekmemek imkansız. Çünkü başımı çevirdiğim her yer tam fotoğraflıktı. Tabii turist kalabalığından fotoğraf çekebilirseniz. Burada en meşhur şeylerden biri kırmızı fenerlerle dolu o ikonik çay evi. Ruhların Kaçışı filmini izlediyseniz tanıdık gelecektir. O filme ilham olduğu söylenen yer burası. Buranın güzelliğine kendinizi kaptırıp da son otobüsü kaçırmayın. Sanırım 8.30-9 gibi kalkıyor son otobüs buradan. Zaten sokakların boşalmaya başladığını görünce anlarsınız artık gitmeniz gerektiğini. Bir diğer favori bölgemse Nihon Caddesi ve buradaki nehir kenarı. Şu anda Nihon Caddesi'ndeyim. Burası böyle eski bir cadde ve sağlı sollu dükkanlar var. Dükkanlar genelde çay ve baharat satıyorlar ama buraya geldiğinizde kendinizi gerçekten Asya'da hissediyorsunuz. O çay ve baharat kokuları, dekorasyonlar sanki eski bir Çin mahallesinde gibiyim. Dükkanların bazıları 100 yıllıkmış. Eğer tarihi sokakları seviyorsanız burası tam size göre. Ha bu arada gün batımından sonra dükkanlar yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. Ona göre planınızı yapın. Şimdi Dihua Caddesi'ne 200 metre uzaklıkta olan nehrin kenarına geldim. Buraya böyle bir alan kurmuşlar. Bir sürü stand var. Yiyecek içecek standları. Burası böyle akşamları arkadaşlarınızla gelip oturup vakit geçirebileceğiniz bir yer. Buranın favori bölgelerimden biri olmasının sebebi bu manzara. Özellikle gün batımı zamanında burada oturup bu manzara eşliğinde sokak yemekleri yemek çok keyifli oluyor. Ayrıca her standın böyle kendi küçük terası var. Bir sonraki favori yerime gitmek için biraz tırmanış yapacağız. Çünkü şehri yukarıdan görmeye gidiyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca merdiven çıkıyorsunuz. Ama dinlene dinlene çıkarsanız hiç de zor değil. Zaten aralarda bazı manzara noktaları var. İlk manzara noktasına kadar bile çıksanız yine de harika görünüyor şehir buradan. Bakın burası ilk dinlenme yeri. Ama tabii ki ben devam edip en yukarıya çıkmak istiyorum. Bence tırmanış çok keyifli çünkü çıktıkça manzaranın daha da güzelleştiğine şahit oluyorsunuz. Ayrıca egzersiz de yapmış oluyorsunuz. Zaten yerliler buraya egzersiz için geliyorlarmış. Burası ikinci dinlenme noktası ve burası da harika. Gerçekten çıktıkça daha da güzelleşiyor. Bazı insanlar için tırmanış yeterli gelmemiş anlaşılan. En tepeye vardığımda bayağı bir kalabalık vardı. Bütün fotoğrafçılar en ön sırayı kapmışlar. O yüzden kendime bir yer bulmam kolay olmadı. Bence bu noktadan bir önceki yerden de izleyebilirsiniz. Çünkü burası hem kalabalık hem de sağ tarafta bir ağaç manzarayı biraz kapatıyor. Ama gün battıkça
Gerçekten ağzım açık izledim. Gökyüzündeki renkler çok güzeldi. Ben buraya bilerek gün batımına yakın geldim. Çünkü gün batımı benim günün en sevdiğim zamanı. Ve bu sayede bir taşla iki kuş vurup manzarayı akşam ışıklarıyla da görmüş oldum. Hava kararınca şehir muhteşem görünüyor. Karanlıkta aynı yola inerken korkar mıyım diye düşünmüştüm ama yollar gayet aydınlık, o yüzden endişe edecek bir şey yok. Son olarak Taipei'deki en çok etkilendiğim yerlerden biri Longshan Tapınağı. Buradan bir önceki videomda da bahsetmiştim. Burası hem Budist hem de Taoist inançların bir arada yaşadığı çok özel bir tapınak. Yani insanlar farklı inançlardan olsa bile aynı yerde dua ediyorlar. Her gün yüzlerce kişi gelip dua ediyor, tütsüler yakıyor, dilek diliyor, böyle sunaklarda meyveler ve yiyecekler sunuyorlar. Dikkatimi çeken bir başka şey ise bu tapınakta birçok kişinin ellerindeki tahtaları yere atarak dilek diliyor olmasıydı. Keşke nasıl yapıldığını bilseydim de ben de deneseydim diye düşündüm. Taipei'de birçok tapınak var ama benim en beğendiğim tapınak burası oldu. Her köşesi ayrı bir sanat eseri gibiydi. Ve çok fazla turist olmadığı için insanların dua edişlerini izlemek güzel bir deneyim oldu benim için. Bu arada tapınağın bahçesinde böyle bir şelale var. Onu da es geçmeyin. İşte bunlar Taipei'de en çok beğendiğim 5 yerdi. Eğer Tayvan'a seyahat planlıyorsanız bu 5 yeri mutlaka listenize ekleyin. Ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın.